Hayatında seni tam olarak olduğun gibi kabul eden biri var mı? Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu hiç düşündün mü? Yargılamadan, yok saymadan, sadece sen olduğun için seven ve kabul eden birileri. Bu çok kıymetli. Fakat herkesin evet diyebileceği bir soru değil. Hepimiz bunu isteriz. Koşulsuzca sevilmek, onaylanmak. Fakat bu his bir tuzak olabilir. Peki ya sevgi sandığın şeyin aslında hiç de öyle olmadığını öğrenseydin? Ya yıllarca peşinden koştuğun o olduğum gibi kabul edilme hissinin seni gerçek sevgiden uzaklaştıran bir yanılgı olduğunu fark etseydin? Ben Mustafa Çay. Bugün konuşacağımız konu göründüğünden çok daha derin. Bu video yalnızca narsisizm hakkında değil, sevginin ve onayın nasıl birbirine karıştığı hakkında. Ve bu karışıklığın ilişkilerimizde nasıl sessiz bir yıkım yarattığı hakkında. Hazırsanız başlayalım. Narsisistik ilişkileri şöyle bir gözlemlediğinizde hep benzer bir temayı fark edersiniz. Farklı hikayeler, farklı yüzler, farklı acılar. Ama merkezde hep aynı şey vardır. Onaylanma ihtiyacı. Şöyle bir literatüre baktığımızda Amerikan Psikoloji Derneği'nden akademik makalelere, bağlanma teorisi araştırmalarından klinik vaka çalışmalarına kadar hemen hepsinde ortak bir bulgu öne çıkıyor. İnsan psikolojisinin en hassas noktalarından biri sosyal onay mekanizmasıdır. Peki bugünkü odak noktamız ne olacak? Bugün şu soruyu derinlemesine ele alacağız. Sevgi mi arıyoruz yoksa onay mı? Bu ikisi gerçekten aynı şey mi? Ve eğer değilse aralarındaki o ince çizgiyi nasıl fark edeceğiz? Pek çok insan narsisistik bir ilişkide olduğunu fark ettiğinde neden bırakamadım ki diye kendine sorar. Ve cevap genellikle sandıkları yerde değildir. Cevap onay mekanizmasının ta kendisidir. Sevgi kelimesine bakalım önce. Eski Yunanca'da sevgi tek bir kelimeyle ifade edilmiyordu. Yunanlılar sevgiyi 4 ayrı kavrama ayırmıştı. Eros yani romantik aşk, filia yani dostluk ve karşılıklı saygı içeren sevgi, storge yani aile bağından doğan koşulsuz sevgi ve en yüce olanı agape yani karşılık beklemeden verilen, dönüşüm isteyen sevgi. Bu 4 kavramı yan yana koyduğumuzda ne görüyoruz? Hepsinin de ortak noktası şu: hiçbirinde olduğun gibi kal, değişme diye bir mesaj yok. Tam tersine her gerçek sevgi biçimi sevilen kişinin gelişimini, büyümesini, daha iyi olmasını istiyor. Sevgi seni içeriden büyütmeye çalışır. Onaysa seni dışarıdan var etmeye. Bu iki fiilin yönü birbirinin zıttıdır. Biri içten dışa, diğeri dıştan içe. Ve bu yön farkı psikolojik olarak hemen her şeyi değiştirir. Bu konuyu anlamak için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Çok geriye. Evrimsel psikoloji bize şunu söylüyor: İnsan beyni sosyal reddi fiziksel tehlikeyle aynı nöral yollarla işler. Başka bir deyişle onaylanmamak beyin için kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım tehdidi sinyalidir. Neden peki? Binlerce yıl boyunca insan yalnız yaşayamazdı. Kabileden kovulmak ölmek demekti. Sosyal dışlanma gerçek anlamda hayatta kalma tehlikesiydi. O yüzden beynimiz onaylanmama sinyaline inanılmaz bir anlam yükledi. Bu ağırlık binlerce yılın evrimsel yazılımıdır. Şimdi bunu bir de çocukluğa taşıyalım. Eğer bir çocuk büyürken sürekli eleştirilmiş ve görülmemişse ya da daha da derine inersek iyi çocuk rolünü oynadığında onay, diğer türlü red görmüşse o çocuğun beyni çok kritik bir ders öğrenir. Onaylanmak eşittir var olmak. Onaylanmamak eşittir yok olmak. Bu inanç farkında bile olmadan yetişkinliğe de taşınır. Ve o noktada onay artık bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir tür bağımlılığa dönüşmüştür. Freud'dan Jung'a, Bowley'nin bağlanma teorisinden günümüz nörobilim araştırmalarına kadar bu örüntü defalarca doğrulanmıştır. Erken yaştaki onay yoksunluğu, yetişkinlikte dışsal doğrulama arayışının en güçlü yordayıcısı olarak öne çıkar. Peki narsisistik ilişkiler bu mekanizmayı nasıl kullanır? Narsisistik bir ilişkinin başında size bol bol onay verilir. Hayran kalınır, görülür ve anlaşıldığınızı hissedersiniz. Beyninizdeki ödül sistemi bu kaynağa bağlanır. Sonra onay yavaş yavaş geri çekilmeye başlar. Bazen verilir, bazen verilmez.
Ve işte tam da bu belirsizlik sizi çıldırtır. Onay gelmediğinde kendinize sorarsınız. Ben yine neyi yanlış yaptım? Ve sonra daha çok çaba gösterirsiniz. Daha fazla kendinizden verirsiniz. Kendinizden küçük parçaları kesip atarsınız adeta. Görüldüğü gibi sorun ilişkide değil, beyninizin o belirsizliğe verdiği tepkide. Ve bu tepkiyi anlamadan döngüden çıkmak da neredeyse imkansız hale gelir. Seni olduğun gibi seviyorum. Bu cümleyi duyan herkes içinde bir sıcaklık hisseder ve bu his tamamen doğaldır. Diyelim ki tanıdığınız biri var. Sürekli öfke patlamaları yaşıyor. İlişkilerini yakıp yıkıyor ama kimse beni olduğum gibi sevmiyor diyor. Ve siz bu kişiyi gerçekten seviyorsunuz. Şimdi iki yol var önünüzde. Birinci yolda her şikayetinde ona hak verir, her öfke patlamasına göz yumarsınız. Zor bir karakter oluşunu derinlik gibi yorumlarsınız. Ne de olsa onu olduğu gibi seviyorsunuz. İkinci seçenekte ise bir gün nazikçe ama net bir şekilde şunu söylersiniz. Seni seviyorum ama bu davranışın sana zarar veriyor. Ben bunu görmezden gelemem. Birinci yol onay gibi görünür ama aslında bir tür terk etmedir. İkinci yol reddetmek gibi hissettirir ama aslında gerçek sevginin ta kendisidir. Ve narsisistik ilişkilerde tekrar eden bir tema vardır. Karşı taraf şunu söyler: beni olduğum gibi kabul etmiyorsun. Sınır koyuyorsun. Bu yüzden beni sevmiyorsun. Bu cümleler son derece zeki kurgulanmıştır. Çünkü onaylanmama ile sevgisizliği sanki aynı şeymiş gibi gösterirler. Sağlıklı ilişkilerde sınır kabul edilebilir bir şeydir. Narsistik ilişkilerde ise sınır konulması çok büyük bir saldırı olarak algılanır. Şimdi bir sahne düşünün. Arkadaşınız yıllardır süren bir ilişkide durmadan acı çekiyor. Her ayrılıkta ağlıyor. Her barışmada artık daha iyi olacak diyor. Ve siz dışarıdan gözlemliyorsunuz. Bu ilişki onu yavaş yavaş eritiyor. Önünüzde yine iki seçenek var. Birincisi, biliyorum bu çok zor. Haklısın, belki değişir gibi yüzeysel şeyler söylemek. Böylece onu rahatlatırsınız ve o da onaylandığı için size sarılır ve ilişkiye geri döner. İkincisinde ise seni seviyorum ve tam da bu yüzden şunu söylemem gerekiyor. Bu durum seni küçültüyor. Her kararında yanındayım ama bu gerçeği senden saklamaya da gönlüm razı gelmiyor. Birinci seçenek kolaydır, huzurludur. İkinci seçenekse cidden cesaret ister. Çünkü onu kaybetme riski vardır. İşte sevgi ile onay arasındaki fark tam olarak budur. Onay der ki, sen nasıl hissedersen ben de öyle hissediyorum. Ama sevgi der ki, sen nasıl hissedersen hisset, seni anlıyorum. Fakat sana gerçeği de söylemek zorundayım. Şimdi kendinize dürüstçe sorun. Hayatınızdaki ilişkilerde hangisini yapıyorsunuz ve daha da önemlisi hangisini alıyorsunuz? Ve şimdi geldik işin gerçek kökenine. Neden dışarıdan bu kadar çok onaya ihtiyaç duyuyoruz? Cevap hem çok basit hem de çok acı. Çünkü kendimizi onaylamayı bir türlü öğrenemedik. Jung bunu şöyle ifade ederdi. İçimizde bütünleşmemiş bir gölge varsa onu dışarıda arar dururuz. Onay bağımlılığı tam da budur işte. İçimizde kendimize veremediğimiz bir şeyi dışarıda aramak. Bir ayna düşünün. Sizi olduğunuzdan çok daha güzel gösteren, çatlakları saklayan, kusurları bulanıklaştıran bir ayna. Günümüzdeki Instagram filtreleri gibi değil mi? Ya da doğru ışıkta her şeyi net ve berrak gösteren, bazen acıtan ama gerçek yüzünü gösteren bir başka ayna. Çoğumuz ilkini istiyoruz. Çünkü ikincisi çok can sıkıcı. Ama şunu düşünün. Kıyafetinizde bir leke varsa bunu size göstermeyen ayna mı yoksa gösteren ayna mı size iyilik yapmıştır? Gerçek sevgi doğru düzgün bir aynadır. Koşulsuz onaysa o hatayı görmezden gelen, sizi eve güler yüzle uğurlayan rahat aynadır. Ve siz her gün o aynaya bakıp gülerek dışarı çıkarken herkes o hataları görür. Birisi size hayır dediğinde refleks olarak o kişiyi reddetmeden önce bir an için durun ve kendinize şunu sorun. Bu hayır beni yok etmek için mi söylendi yoksa var olmaması gereken bir şeyi durdurmak için mi? Onay bağımlılığından çıkmanın tek yolu önce kendinize kendi pusulanızı vermektir. Kendi gerçekliğinizi başkasının
onayına muhtaç olmadan taşıyabilmek. Sevgi bir ayna değil, bir pusulayı andırır. Bazen sizi rahatsız eder, bazen yönünüzü değiştirmenizi söyler ama doğruyu gösterir. Çünkü en büyük özgürlük onaylanmadan da var olabilmek.